Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Mayalama, bekleme süresi olmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılır. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. İlk aşamada 1 su bardağı un ekleyelim. 2 tatlı kaşığı da toz şeker. Karıştırmaya devam edelim. Evet, unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Evet, hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine aldım ve pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hamurum hazır. İç harcı için 50 gram kaşar peyniri kullanıyorum. Daha farklı peynirler de kullanabilirsiniz. İki parça sucuğum var. İnce küpler halinde doğruyorum. İç malzemesi olarak patates püresi, daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, iç malzemem hazır gördüğünüz gibi. Evet, hamurumu bezeler halinde kesiyorum. Ceviz büyüklüğünden biraz büyük olacak şekilde bezelerimizi keselim ve daha sonra yuvarlayalım. Hafif bir şekilde un serperek yuvarlama işlemine devam edelim. Ani gelen misafirler için yapabileceğiniz kolay, basit bir tarif, denemenizi tavsiye ederim.
Evet, hızlı bir şekilde bezeleme işlemine devam ediyorum. Hafif un serperek hamurumuzu açalım. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. İç malzemeden bolca koyalım bir kenarına. Videodaki gibi keselim ve şekil verelim. Alt kısmını sıkıca kapatalım. Evet, diğer poğaçalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Daha net anlaşılabilmesi için bir de yakından göstermek istiyorum. Evet, tüm hamurlarım bitene kadar şekil verme işlemine devam ediyorum. Evet, üzeri için bir tane yumurtanın sarısına 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı süt koydum ve çırptım. Her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve daha sonra susama buluyorum. Evet, aynı işlemi yapmaya devam edelim. İsterseniz sadece yumurta sürerek de bırakabilirsiniz. İster susamlı ister sade olarak yapabilirsiniz. Tercihe bağlı olarak. Evet, poğaçalarımın hepsine şekil verdim. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet, üzerleri gördüğünüz gibi kızardı. Fırından çıkardım. Sıcak sıcak yemeğe ve ikrama hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.